Merhaba arkadaşlar, Aktarcı Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, Bahar Hanım, bugün bize, geçmeyen inatçı öksürük ile ilgili, kendi araştırmalarını paylaşacak. Sözü kendisine bırakıyorum. Bu platformda sadece araştırmalarımızı ve bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu bir tavsiye değildir. iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, her dönemde, hepimizin başına gelen, en çok muzdarip olduğumuz konulardan biri de öksürüktür. Öksürüğün, en fazla oluşma sebeplerinden biri de, bronşların dolmasıdır. Peki bu bronşlar, nasıl dolar? Zamanla enfeksiyon ve virüslerden kaynaklı veya geniz akıntısından kaynaklı, bronşlar kalınlaşır ve içinde iltihap oluşmasına sebep olur. Bunun sonucunda, oluşan iltihabı, akciğerler öksürükle, dışarı atmaya çalışır. Bronşlardaki iltihap ve kalınlaşma düzelene kadar, öksürük geçmez. Peki bu öksürükten, kurtulabilir miyiz? Neler yapabiliriz, onu konuşacağız bugün. Aslında, diğer videolarımızda da anlattığımız gibi, öksürük içinde iyileştirme mantığı aynı şekildedir. Yani bir hastalığı yok etmek istiyorsak eğer, öncelikle sebeplerini yok etmemiz gerekir, bunu artık hepimiz öğrendik. Öksürüğün de en büyük sebeplerinden biri geniz akıntısı olduğu için, geniz akıntısını durdurmak için de, yardımcı olursak dolayısıyla tedaviye daha çabuk ulaşmış oluruz. Geniz akıntısının asıl sebebi, beslenme bozukluğundan kaynaklanır. Yani, örnek verecek olursak, bozuk bir yemek yediğinizde mide ve bağırsak sisteminiz, kusarak ve ishal ederek içerideki zehri atmaya çalışır. Bağırsaklardan kana karışıp, oradan beyninize kadar ulaşan toksinler de, geniz akıntısı ile dışarı atılmaya çalışır. Geniz akıntısının sebebi de beslenme bozukluğudur. Yani beyniniz, kendisini geniz akıntısı ile temizlemeye çalışır. Her hastalıkta olduğu gibi öksürük için de aynı şekilde beslenmeyi düzeltmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Hastalık süresince, yapmamız gerekenler. 1. Mutlaka aç kalmalıyız. Ağır besin ve gıdalardan, uzak durmalıyız, acıkmadan, hiçbir şekilde yemek yememeliyiz, diyelim ki acıktık. Peki, Ne yiyeceğiz? Sadece tarhana çorbası veya hafif gıdalar, yani sindirimi kolay olan gıdalar tüketilmesi gerekir, kesinlikle karışık yemek yemeyeceksiniz. Çünkü vücut, sizin yediğiniz yemekle değil, kendi içerideki hastalıklarıyla uğraşacak, yani mikrop bakteriyle savaşacak. eğer Sistemi, yemekle oyalarsanız, bu sefer vücut kendisiyle uğraşamaz, mikrop, bakteriyle savaşamaz ve dolayısıyla hastalık süresi uzar. ve iyileşme daha da Zorlaşır. İkinci madde olarak, küçük bir kase içine, bir tatlı kaşığı toz zencefil, bir tatlı kaşığı toz zerdeçal, üzerine 3 damla kekik yağı, üzerine 2 tatlı kaşığı bal koyarak, karıştırıp macun haline getirilerek yenilir. En az 5-10 dakika, su veya bitki çayı içilmez. Hazırlanan karışımın, boğaz kısmına, nüfuz etmesi ve oluşmuş iltihabı gevşetmesi beklenir. Bu kür, günde 4 defa uygulanır. Eğer kür, çocuklar için uygulanacaksa, gramajlar yarı yarıya düşürülerek, aynı şekilde yapılır. İltihaplar gevşedikçe, öksürük oluşumu artar ve balgam şeklinde sökülmesi kolaylaşır. Hatta bazı durumlarda, kusması daha iyi olur. Üçüncü madde, kök çayı hazırlamak. Bir demlik kaynamış su içine, bir avuç ıhlamur, birer adet kök zencefil, kök zerdeçal, kök havlıcan, bir yemek kaşığı kadar kuşburnu, bir tatlı kaşığı kadar tane karanfil atarak 10 dakika kaynatılır. Bu işlemi tamamladıktan sonra, bir su bardağı içine bir tatlı kaşığı bal koyularak, üzerine kaynatılmış olan çay dökülür. Bu çaydan günde 4 bardak kadar içilebilir, sıcak sıcak içilmesi daha güzel olur. Hasta olup olmamak önemli değildir, bu çaydan herkes tüketebilirler. Dördüncü madde olarak, burun yıkama işlemi yapmalıyız. Sinüs torbalarında biriken iltihabı boşaltmanın, en kolay yöntemlerinden birisidir. Burunda biriken iltihabın, bu şekilde hem boşalmasını, hem de iltihabın gevşemesini sağlarız. Bu işlemi günde 4 veya 5 defa uygulayabiliriz. Bu işlemi yapmak için hasta olmak gerekmez, normal zamanda da, bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz, burun yıkama işlemini bilmiyorsanız. Burun yıkama nasıl yapılır videomuzu da izleyebilirsiniz. 5. madde, Eğer kulaklarınız ağrıyorsa, 3 damla çörek otu yağı damlatabilirsiniz, bu işlemi günde 2 veya 3 defa uygulayabilirsiniz. eğer Çörek otu yağınız yoksa, soğan suyu da damlatabilirsiniz. En azından kulaklardaki oluşacak iltihabı da önlemiş oluruz. eğer alerjik Bir durumunuz varsa, mutlaka bir uzmandan yardım alınız.
Elbette ki, her hastalıkta olduğu gibi, öksürüğün de bir sürü sebebi ve çeşidi mevcuttur. Bizim bu anlattıklarımız, genel olarak en çok karşılaştığımız öksürük tipidir. Yani soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyon gibi sebeplerden kaynaklanan öksürük içindir. Bugünkü anlattığımız 5 madde kısaca şu şekildedir. 1. Aç kalmak, hafif gıdalar tüketmek. 2. Macun karışımı hazırlayıp tüketmek. 3. Kök çayı kaynatıp içmek. 4. Burun yıkama işlemi yapmak. 5. Kulaklarınızda ağrı varsa, çörek otu yağı veya soğan suyu damlatmak, kısaca bu şekilde. Geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır. Allah hepimize şifa versin. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İkra Lokman Hekim katkılarıyla. Pursaklar, Ankara.